deve eti. Bu ekmekle balla yiyeceğiz. Biz buraya 12.45'te geldik. Fakat burası 1 ile 4 arası kapalıymış. 1580 yılında Portekizliler tarafından inşa edilmiş ilk olarak. Lisva Fort. Ve kalenin tam ortasına, fortun tam ortasına gelmiş olduk. Yani hayatımda ilk defa böyle bir deniz kenarı görüyorum. Burada insanlar yüzmeye çalışsa yüzemezler. Şimdi içeride teravih namazı kılınıyor. Bugün Ramazan'ın ilk günü burada ve bizim de buradaki son günümüz. Yarın gideceğiz. Normalde o vakitte girmek yasak ama teravih namazı için girebiliyoruz. Buna rağmen benim tabii ki yabancı olduğumu anlıyorlar ve sürekli olarak şey satmaya çalışıyorlar. Umman vlogumun ilk kısmında Vadi Şahab'ın sonunda bulunan mağarayı tam olarak gösteremedim. Bundan kaynaklı videoya başlamadan önce sizlere kısaca mağaranın içini göstermek istedim. Vadi Şahab'ın ardından Mutraha, yani Türkçe adıyla Matraha geldik. Buradaki evler oldukça lüks görünüyor. Burası Muskat'a yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta ve Sultan'ın sarayı olan Al Alam Sarayı'na oldukça yakın. Aynı zamanda Sultan'ın devasa yatı da buradaki limanda demirlenmiş durumda. Tabii tüm gün Vadi Şahab'da yürüyüp yüzdükten sonra acıktık ve burada geleneksel Umman ve Arap yemeklerini tadacağız. Menüye baktığımızda buranın Matrah'ta popüler bir yer olmasına rağmen fiyatları gayet uygundu. 3-4 riyal civarında. Biz bu şekilde set menü aldık. Tek bir yemek siparişi vermedik. Burada birden fazla yemek var ve hepsinden biraz koyuyorlar. Ardından içecek ve tatlı var. Bu menüye kişi başı 10 riyal ödedik. Evet, bir sipariş verdik. Şu an başlangıçlar geldi böyle. Evet, şimdi bu deve eti. Bu ekmekle balla yiyeceğiz. Daha sonra shrimps, onlara dayalı işte bu sarmayla bunu yiyoruz vesaire. Bayağı anlattı ama hepsini aklatmak çok zor. Ben tekrar anlatmasını istedim. Şimdi gelecek görevli. Bunlar da tatlılarımız, çayımız ve kahvemiz. Umman kahvesi, çay. Bugünkü ve son günkü rotasyonumuz Nizva şehri. Burada Nizva Fort'a gideceğiz, kaleye, ve şurada böyle yine bir kale gibi bir yer var. İçine girdik, burası bir şehirmiş. Bir şehrin girişi gibi. Burası Nizva Soğuk. Buranın çarşısı. Hoş bir ambiyansı var. Yani bir Arap ve Umani Arap ambiyansı var. Biz buraya 12.45'te geldik. Fakat burası 1 ile 4 arası kapalıymış. Tabii biz o kadar beklemeyeceğiz ama burayı böyle doya doya gezmek isterdim. Güzel şeyler var böyle, özellikle doğal olarak. Tütsülükleri gayet iyi, böyle buraya Arap tütsüleri için çok iyi, böyle hani çubuk olanlar değil de. Şimdi Nizva Port'ta girişte biletleri 5 riyale aldık ve burada işte içinde nasıl olacağı yazıyor, nasıl gezeceğimiz. Burada da aynı şekilde katları vermişler.
Şurada fiyatları da vereyim ben. Çocuklar için yani 6-12 yaş 6'dan aşağısı ücretsiz ve yetişkinler 5 riyal oluyor. Şimdi içerisine gireceğiz. Burası 1580 yılında Portekizliler tarafından inşa edilmiş ilk olarak. 5 riyal de bu arada 95'e çarparsak yaklaşık 500 lira yapıyor yani. Bu ülkede gerçekten para birimi yani 1 riyal 95 olduğu için dünyanın sanırım ikinci ya da üçüncü en değerli parası. Kafanız çok karışıyor. Çünkü 3 birim demek 300 liraya yakın para demek yani. Mesela 10 birim demek 1000 lira oluyor falan yani böyle tuhaf şeyler. Kafa karıştırıcı. Buradan girdik. Ve burada devamı var. Böyle küçük bir şey verdiler. Bunda hem tarihi yazıyor hem içinde böyle işte yerlerini yazan bir kroki var. İçerisinde sergi var. Nizwa Fort. Nizwa Fort. Ve kalenin tam ortasına, fortun tam ortasına gelmiş olduk. Bu manzara aslında Umman'ı çok iyi bir şekilde özetliyor. Dağlar, hurma ağaçları ve geleneksel Umman evleri. Kalenin bir de böyle bahçe kısmı var. Biz burayı kaçırdık. Deve ve keçiler. Of, şu keçinin ismi neydi ya? Dağ keçileri kafa atacak. Bak geliyor. Umman Körfezi'nde aslında burası bildiğin okyanusa açılıyor. Ve çok farklı bir yer yani. Şu plajın şu genişliğine bakar mısınız? Dalgalar falan korkunç ve buralar ıslak yani. Yani hayatımda ilk defa böyle bir deniz kenarı görüyorum. Burada insanlar yüzmeye çalışsa yüzemezler. Çünkü su geliyor. Daha doğrusu yüzebilir ama güneşlenemezler ve sen böyle bir şey hissedemezsin yani. Ve öyle keza yapmışlar. Çok ilginç yani şu suyun akışı falan. Farklı, ürkütücü yani hakikaten. Şimdi
içeride teravih namazı kılınıyor. Bugün Ramazan'ın ilk günü burada ve bizim de buradaki son günümüz. Yarın gideceğiz. Ben de Dubai'den aldığım Emirati kıyafetlerimle namaza gidiyorum. Normalde o vakitte girmek yasak ama teravih namazı için girebiliyoruz. اللهم تقبل منا صلاتنا المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدين والمسلمين اللهم Mutrah'ın çarşısı olan Mutrah Soğuk'a geldik şu an. Buranın esnafı genellikle yerli değil, göçmen esnaflar. Şimdi Mutrah Soğuk'tayız. Ve ben hani traditional bunların kıyafetini giyiyorum. Geleneksel kıyafetlerini giyiyorum. Ona rağmen benim tabii ki yabancı olduğumu anlıyorlar ve sürekli olarak bir şey satmaya çalışıyorlar. Artık dönüş yolculuğumuz başladı ve havalimanına geldik. İlk indiğimizde buraya gelmiştik. Arabamızı Europcar'dan kiraladık ve buraya gelip online olarak kiralamıştık. Burada rezervasyonunuzu onaylatıp arabanızı alıyorsunuz. İnternetimde ben bu sefer ilk defa böyle yerel bir yerden aldım. Yine eSIM olarak aldım. Çünkü her zaman kullandığım uygulama daha pahalı olacaktı ve 3 günlük veriyordu bana. Güvenlikten geçtik ve ben bu küçük aracı aldım. Bu pasaporttan sonraki kısmı. Ve bunlar tamamen ücretsiz. Yani İstanbul Havalimanı'ndaki gibi ücretli değil. Muscat Duty Free'de bunların bu şekilde böyle çoklu hali var. Çok hoş olmuş ama bagaj yerim olmadığı için almayacağım. Fiyatı da 4 Umman Riyali, 4,10 sanırım. 4,5 yani 430 lira falan. Umman Havalimanı da ben bunu mesela dışarı bir marketin içinden 1 dinara almıştım. Burada 8. Hani onun dışında işte para exchange yaptım. O da mesela burada hani Türkiye'deki gibi bir komisyon alıyorlar. Hani bazı mesela Azerbaycan'da ve Belgrad'da, Sırbistan'da internette neyse hemen hemen aynısı almıştım ama burada yani normalde 5 riyal 12,5 euro yaparken 10 euro aldım ben. Bir de işte 100 bunların küçük para birimi var böyle bizim kuruş gibi. Ondan aldım yani. O yüzden dikkatli olun havalimanında alışveriş yaparken. Ama şunlar en azından ücretsizmiş. Havalimanında İspanyol lattesini deneyelim dedik. Normalde şöyle bir tuhaflık var. 2,9 fakat bu vergisiz fiyatı yazıyorlarmış. %10'la vergi ekliyorlar. Bir anda fiyat 3,20'ye çıkıyor. Yani bunun fiyatı bunu 0,90 bunu 95'e çarpın yani. Yaklaşık 300 lira falan yapıyor. Sizce değer mi? Bayrağını almak istiyorum ama o bayrağı göremiyorum. Böyle şeyler koymuşlar. Hoş duruyor. Kitler. Bu da Umman Hava Yolları'nın yemeği.